8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Biçeroğlu Demir. Hande Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hande Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu sabah çok güzel konularla geldiniz bize. Teşekkürler. Tamamıyla ağız sağlığında ortodontinin tedavinin biz size nedir ne değildir bir açıklamanızı isteyeceğiz. Ağız sağlığında ortodonti bütünsel bir bölüm aslında. Hem ağız sağlığını hem de genel vücut sağlığımızı etkiliyor. Ağız sağlığında dişleri çene kemiği içinde doğru yerlerine getirdiğimizde, çapraşıklığı giderdiğimizde olasılıkları azaltıyoruz. Yani çürük oluşmasını, işte diş taşı temizliği gerekliliğini, ağızdaki bakımını düzenliyoruz. Dişlerin daha sağlıklı pozisyonlara gelmesini sağlıyoruz. Ortodontinin aslında diş hekimliğindeki bence en güzel yeri bu. Bir yandan da bütünsel olarak değerlendirdiğimizde eklem sağlığına bakmak gerekiyor. Ağzımızı açıp kapatırken yaptığımız hareketler, kapanış bozukluklarımız, bizim genel olarak vücut sağlığımızı da, postürümüz hepsi bir bütün olarak değerlendiriliyor. O yüzden de eklem sağlığıyla ilişkili bir ortodontik tedavi yapılması ağız sağlığımızın korunması açısından daha önemli. Kesinlikle. Şimdi ortodontik tedavi deyince ister istemez bu çocukları daha çok ilgilendiren bir konu. Gerçi erişkinleri de ilgilendiriyor ama. Aslında hiç öyle değil biliyor musunuz? Hepsini bir bütün gibi düşünebilirsiniz. Evet. Peki çocuklarda bu tip uygulamaları yaparken onlara daha eğlenceli bir hale getirmeniz mümkün olabiliyor mu? Erişkinlerle çocuklar arasındaki farklar nedir? Tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Ortodontik tedavilerde şu anda günümüzde daha çok tabii şeffaf plakları tercih ediyoruz. Bunları çocuklar için daha eğlenceli hale getirmemiz mümkün. Özellikle işte böyle şeyler kullanıyoruz. Küçük stickerlar, eyelinerların üzerine, evet, plakların üzerine yapıştırabildikleri ve seanslar aralarında değiştirebildikleri stickerlarla destekliyoruz. Kullanımlarını motive edebilmek için gün sayısını azaltıyoruz. Daha hızlı dönüşümler elde etmelerini sağlıyoruz. Ve çocuklar bu konuda bence erişkinler kadar disiplinliler. Hani hep şey diye düşünür çocuklar bunu yapamaz, sahip çıkamazlar gibi. Aslında hiç öyle bir şey yok. Çocuklar erişkinlerden belki daha da disiplinli olarak tedaviye katılımda bulunabiliyorlar. Erişkinlerle çocuklar arasında ortodontik tedavi şeffaf plaklar açısından düşündüğünüzde aynı konforda, aynı etkide genellikle şöyle düşünülür, işte erişkinken dişler daha yavaş düzelir, daha uzun sürer gibi bir yanılsama maalesef var halk arasında. Öyle bir durum söz konusu değil. Çocuklar kadar etkili sonuçlar elde edebiliyoruz erişkinlerde de. Peki çocuklardaki tedavi yaşı kaç gibidir? Yani biraz öyle düşünmek lazım. Biz en erken çocuğu 6-8 yaş aralığında görmek istiyoruz. Ön 4 diş aslında çocuğu olanlar, çocuk tanıdığı olanlar için. Döküldükten sonra, aynen. yeni çıkandan sonra mı getirmek lazım? Dökülmeye başladığı zaman, ön 4 diş görünmeye başladığı zaman üst çenede ve alt çenede çocukları bir muayene etmek istiyoruz. Gözden kaçan herhangi bir problem olmasın diye. Çünkü üst çene darlığı erken dönem çözümlendiğinde ileride daha kısa süreli tedaviler görmemizi sağlayabiliyor. Aynı zamanda iskeletsel bozuklukların müdahaleleri için çocukları daha erken yakalamak lazım. Üst çene darlığı, solunum problemleri, burun solunumunun yeterli yapılamaması gibi durumlarda daha erken muayene her zaman daha avantajlı. Evet, çok güzel. Çünkü benim mesela 6 yaşında oğlum var ya hocam. 6 yaşında o zaman 2 ön dişi çıktı. Evet, o 2 zaman tanesi sizin daha hemen çıktığında getirmeniz hemen lazım. Hande Hanım'a gelmem lazım. Aynen benim. öyle. Bir görmek lazım. gerekiyor. Belki hiçbir problem olmayabilir ama hem bir diş hekimiyle tanışması için hem de küçük problemlerin erken dönem telafisi için. Evet, çok daha iyi olur. Aynen. Peki aslında biz halk dilinde şöyle söylüyoruz hocam. Böyle konuşmalar olduğunda şeffaf plak taktım ama 3 gün dayanabildim çünkü peltek konuşmaya başladım. Konuşma zorluğu yarattı bende. Yeme içmem kısıldı çünkü çıkart tak falan diye çok söz konular var. Bence siz bunu çok güzel bir yol bulmuşsunuz çocuklar tarafında. Bizim tarafta nasıl? Erişkinler aslında en hızlı, en konforlu tedavi istiyorlar her zaman. Sosyal hayat devam edip iş hayatı devam tabii. ettiği için. Şeffaf plak kullandığınızda ilk bir gün belki bir telaffuz bozukluğu söz konusu olabilir. Ama sadece dişin etrafını kaplayan, hatta görselini bile gösterebilirim size. Bu şekilde şeffaf plak sadece dişin etrafını kapatır. Bir damak parçası yok. O yüzden de telaffuz bozukluğu aslında sanılanın aksine o kadar çok yok. Şeffaf plaklarla birazcık daha telaffuz bozukluğu daha az oluşuyor bence metal tedavilere göre. Bir yandan da yemek yerken çıkarmak çok büyük bir lüks. Çünkü daha önce uyguladığımız, hali hazırda uygulamaya devam ettiğimiz metal sistemlerde
Aslında hastaların konfor açısından bazı kayıplar söz konusu. Yanak içi tahrişler var, yeme içme kaçma zorlukları vardı. var. Evet, Hı hı. aralardan yemek artıkları Evet. temizlemek gibi. Şeffaf plakların bence en büyük lüksü, çıkartıyorsunuz, yemeğinizi istediğiniz gibi yiyorsunuz. Ondan sonra temizleyip tekrar takabiliyorsunuz. Estetik görüntüsü de metallerden çok daha Tabii bin ki kat hiçbir çok şey daha görünmüyor. iyi. Aynen Evet, bin öyle. kat Yani çok- sosyal hayatınıza çok rahat devam edebiliyorsunuz. Televizyon programlarına katılıp şeffaf plaklarla gayet güzel, hiçbir şey görünmeden hayatına devam eden Şöyle insanlar var. diyebilir misiniz hocam peki bizim seyircilerimize? Evet, bir gün belki konuşma zorluğu yaşayabilirsiniz her şeyde. Evet, ilk tabii, yaptığımız tabii bir ki. şeyde. Ama ikinci gün alışırsınız. Tabii ki, kesinlikle alışıyorsunuz. Yediğinize, içtiğinize dikkat ettiğiniz sürece hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. Yemek yerken şeffaf plakları çıkartıyoruz. Renklendiricilerden etkilenebiliyorlar. O yüzden renkli bir şeyler içerken de çıkartılmasını tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında soğuk ve renksiz olan her şeyi şeffaf plaklarla tüketebilirsiniz. Yemek yenmesi hem plağın deforme olmasına sebep olduğu için hem de renkleşmeye sebep olduğu için tercih etmiyoruz. Ama bence çok konforlu. Peki tedavi planlamasında ağız içi ölçümleri nasıl alıyorsunuz? Bu anlamda dijital teknoloji kullanıyor musunuz? Tabii ki, evet. Hastalardan ölçüleri alırken dijital planlama yapıyoruz, evet. Dijital planlamayı nasıl yapıyoruz? 3 boyutlu tarayıcılarla ağız içi ölçülerimizi aldığımızda hastamıza bunu direkt gösterebiliyoruz. Üzerinden görsellerle olması gereken yeri gösterdikten sonra hastanın bir isteği varsa bizden bunu ona yansıtıp dişlerinde tedavisi nasıl bittiğinde görünebileceğini gösterme şansımız oluyor. Eskiden bunu nasıl yapıyorduk? Bitmiş tedavi planlamaları üzerinden hastaya görselleri gösteriyorduk. Bunu böyle yaptık, bu şekilde sonuçlandı. Seninki de buna benzeyecek diye gösteriyorduk ve hasta bunu kafasında canlandırmak durumunda kalıyordu. Halbuki şimdi artık 3 boyutlu tarayıcılar yardımıyla hasta sonuçları kendi dişleri üzerinden görebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Peki aynı sonucu alınabiliyor mu? Tabii aynı sonucu alabiliyoruz. İşte burada doktor ortaya çıkıyor. Doktorun buradaki tedavi planlaması, koyduğu teşhis, elde edeceği sonuçları tabii ki etkiliyor. Tedavi planlamasını baştan oluşturmak gerekiyor. Tedavi planlamasını oluştururken de ana kriterlerimiz var. Eklem öncelikli ortodontik tedavi uyguluyoruz biz. Uyguladığımız sistemlerde alt çene eklemiyle dişlerin kapanışının destekleniyor olması, herhangi bir kayma olmaması gerekiyor. Bunu da teşhisimizde 3 boyutlu tarayıcılarımıza yansıttığımız sürece elde ettiğimiz sonuç başta öngördüğümüzün aynısı oluyor. Hem de anlık görüntü çok güzel olur hocam. Evet, sonuçları görme şansımız Evet, var. hemen yani. size geldiğinizde. Peki itero tarayıcılar var. Evet, Aytero. Bununla ilgili aslında Aytero, siz daha iyi biliyorsunuz. Bununla ilgili sizin teknolojilerinizi biraz soracaktık. Bu teknoloji nasıl ilerliyor şu anda? Aytero ağız içi tarayıcılar. Aytero tarayıcılar yardımıyla 3 boyutlu görüntüler elde ediyoruz insanların, hastalarımızın ağzından. Ve bu elde ettiğimiz görüntüleri hastalarda direkt sunma şansımız oluyor. Peki eskiye göre şu anda bir avantajı var mı hocam? Eski yöntemlere göre bu Eski teknolojinin? yöntemlere göre olan avantajı, eskiden ölçüler alıyorduk hastalardan ama şimdi artık o ölçüleri almadan direkt Aytero tarayıcılar yardımıyla hastadaki görselleri, ölçüsünü direkt 3 boyutlu olarak hastaya gösterme Hem hijyen şansımız oluyor. bakımından da çok daha iyi. Ben sanki sizin dediğinizi şu an hatırladım. İçine bir macun sıkılıp Evet. bir metal yardımıyla sokuluyordu. Evet, aynen Çıkartırken de birazcık Biraz tık diye dezavantajları böyle. var teknikle ilgili ama yine de hani hastayı yormadan aslında 3 boyutlu tarayıcıların Evet, en büyük anlıkta avantajı görüntü olması çok evet, güzel hastayı hocam. yormadan bunu elde edebiliyoruz. Aslında 3 boyutlu teknolojilerin bizim işimizdeki en büyük yansıması bence hem Aytero tarayıcıların hem de diğer alanlardaki 3 boyutlu teknolojilerin tomografilerin, 3 boyutlu fotoğrafların ve Aytero tarayıcılar yardımıyla elde ettiğimiz ağız içi kapanışların hastada bir bütün olarak artık hastaya 3 boyutlu olarak sunabilme şansını sağlıyoruz ortodontik tedavilerde. Bunu rutinde uyguladığımız çapraşıklık tedavi ettiğimiz hastalarda da ameliyat hastalarımızda da kullanabiliyoruz. Böylece simülasyonları 3 boyutlu olarak üretebiliyoruz. Aytero tarayıcıların bence en büyük avantajlarından biri de bu. Peki hocam siz her şeyi planladınız, yaptınız, hasta da kabul etti. Aha. Bundan sonraki tedavi aşaması ve size kontrolle ne kadar geliyor, ne yapıyor? Bunun vakitlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Aslında öncelikle hasta geldiğinde ne yaptığımızla başlayalım. Çünkü sonrasını da devam ettirmek gerek. Hasta bize ilk başvurduğu zaman önce ağız dışı fotoğrafları, ağız içi fotoğrafları, tomografileri, Aytero tarayıcılarla elde ettiğimiz ağız içi görüntüleri ve eklem transferlerini yapıyoruz. Alt çene ekleminin nerede konumlandığını aktarıyoruz ve buna göre teşhisimizi
adresimizi koyuyoruz. Bunlar bizim başta aldığımız ana tedavi kayıtlarımız. Bu tedavi kayıtları üzerinden bir tedavi planlaması oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz tedavi planlamasını hastaya sunuyoruz. Tarayıcıda öngördüğümüz sonuçlar ve elde ettiğimiz diğer değerlendirdiğimiz kayıtlarla beraber sonuçları çakıştırıp hastamıza diyoruz ki sınırlarımız bunlar, bunu bu kadar düzeltebiliriz, bu kadar düzeltemeyiz ya da hepsini çözebiliriz. O yüzden çocuklarda mesela daha erken görmek istiyoruz ki her şeyi çözebilelim aslında. Ama erişkin hastalarda elde edebildiğimiz tedavilerin limitlerini de doğru belirlememiz gerekiyor. Burada sizin aslında değinmek istediğiniz nokta buydu. Çünkü bazen her şeyi çözemeyebiliyoruz. Hastanın bunu baştan öngörülerek söylenmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Tedavi planlamamızı oluşturduktan sonra ola ki biz metal sistemlerle devam ediyorsak onları direkt uygulayabiliyoruz. Konfor açısından ve tedavi işleyişi açısından plakları tercih ettiğimizde, şeffaf plakları tercih ettiğimizde onların öncelikle girişlerini yapıp isteklerimizi belirtmemiz gerekiyor. Doktorun burada aslında öngörüde bulunması gereken kendi istekleri. Doktor ne isterse sistem onun çözümünü elde ediyor. Kendi kendine çözülebilen bir sistem söz konusu değil. Simülasyonlarımızı oluşturup üzerine girişlerini yapıyoruz. Siparişlerimizi geçiyoruz. Plaklarımız elimize geliyor. Plaklar elimize geldikten sonra uygulamalarını yapıyoruz. Rutinde kontrollerimiz 8-10 haftada bir değişiyor. Ne kadar sıklıkla geleceğini sormuştunuz sanıyorum. Evet. Rutin kontrollerimiz 8-10 haftada bir. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık ederim. hocam. Çok sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Biçeroğlu Demir idi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ederek programımız kaldığımız yerden devam ediyor.